Vücudumuzda trilyonlarca hücre var. Ve bu her hücrenin bir DNA'sı ve RNA'sı var. Yani bir beyni, bir hafızası. Siz vücudunuza ve ruhunuza iyi gelecek bir şey yaptığınız zaman bu yaptığınız her davranış hücrenin beynine kazılıyor. Ve RNA'sıyla yani hafızasıyla hatırlıyor. Tekrar bu durumu sergilediğiniz zaman hücre tepki veriyor. İyi olan şeyi istiyor. Başka bir şey istemiyor. İşte burada sizin yaşama gücünüz ya da müzmin bir şekilde ölümünüz yatıyor. Trilyonlarca hücreye sağlıklı bir yaşamın bilincini yüklediğiniz zaman her hücre enerjiyle dolup taşıyor. Ve bütün hikaye geliyor insanın kendi irade gücüne, kendine müdahale gücüne dayanıyor. Yaşam biçimimizle ruhumuza ve bedenimize maruz bıraktığımız tüm iyi ve kötü alışkanlıklarımızın şiddeti ve sürekliliği bizim sevabımız ve günahımız oluyor. Ve kader ağlarını böyle örmüş oluyor. Hani bütün dinlerde ve mistik öğretilerde, felsefelerde şöyle bir söz vardır. Savaşların en büyüğü insanın kendi nefsiyle olan savaşıdır. Bu söz medeniyetten bunalmış insanın atalarının o binlerce yılda doğayla iç içe uyum halinde geliştirdiği yaşam biçimine duyulan özlemdir aslında. İnsan anatomisi, ruh ve beden bütünlüğü bakımından bu atalarının yaşam biçimine adaptedir. Kapitalist yaşam biçimine değil, medeniyetimiz her gün insan sağlığına zarar verecek bir tarzda gelişiyor. Oysa o iğrenerek yabancılaştığımız çiğ sebze meyve beslenme biçimimiz atalarımızın binlerce yıldır doğayla uyumlu bir şekilde yaşayarak geliştirdiği bir beslenme biçimidir. Ona göre bütün organlarımız, kanımız, vücudumuz, ruhumuz şekillenmiş durumda. Medeniyetin tüm hazır besinlerini hastalık yapıcı olarak, bir zehir olarak kabul edebilirsiniz. Özetlersek ne yer içerseniz osunuzdur aslında. Yediklerimiz içtiklerimiz doğrudan ruh halini ve hayata karşı bağışıklığımızı ve yaşam kalitemizi belirliyor. İnsanlık artık çiçek, dizanteri, kızamık gibi bulaşıcılardan ölmüyor. Ama insanlar artık kalpten, kanserden, yani medeniyetin yaratığı olan bu kapitalist sistemin, insanı bozuk para gibi harcamasından ölüyorlar, öldürülüyorlar. Bir şeyin sizi hasta edebilmesi için süreklilik arz etmesi gerekiyor. Aynı şekilde iyileştirmesi için de bu süreklilik gerekiyor. Eğer beslenme tarzınızda sürekli yaptığınız bir şey sizi hasta ediyorsa bunu bırakmanız gerekiyor. Yaşam biçimimizi ve beslenme tarzımızı neden değiştirmemiz gerekiyor? Neden medeniyetin bu hızlı yaşamından olduğunca uzak durmalıyız? Bol ve temiz oksijen alamadığımızda hücrelerimizde yeterli yanma ve dolayısıyla enerji üretimi olmaz, daha fazla atık, toksik madde birikir. Ve organlarımız daha çabuk yorulur. Sonuçta kanserleşmeye, çoklu organ yetmezliğine ve en sonunda da kalp yetmezliğine götürür. Fakat bol, temiz oksijen aldığımızda hücrelerimizde temiz, yeterli yanma sağlanır. Kanımız temizlenmiş olur. Organlarımız daha az yorulacağından daha az yıpranma oluşur. Organlarımızın canlılığı doğrudan kalbimizin de daha az yorulup, daha az yıpranmasını sağlar. Baş ağrısıyla geçen bir gününüz vardır mutlaka, hatırlayın. O gününüz ne kadar verimsiz geçmiştir. Bir de hayatınız boyunca hastalıklarla geçen bir hayat düşünün. Önümüz yaşlılığa doğru gidiyor. Şöyle bir söz hatırlıyorum. Geç kalınmaz, geç girilir. Hala bir şansınız var. Farkındalık sopasını elinizden bırakmamak dileğiyle. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.